Balkanlardaki Türk varlığı Avrupa tarihinin çoğu zaman unutmuş olduğu bir bölüm. Fakat buna rağmen bir dönem birçok bölgede baskın bir nüfusa sahip olan Balkan Türkleri 19. ve 20. yüzyıllarda sistematik biçimde sürgün edildi, asimile edildi ya da katliamlara maruz bırakıldı. Peki ne oldu da bu köklü topluluk bir anda Balkanlardan yok oldu? Videoyu beğenerek ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olduysan gelin cevapları bulmaya çalışalım. Öncelikle Türklerin Balkanlardaki varlığı 14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yayılmasıyla başladı. 1371'deki Meriç Muharebesi ve 1389'daki Kosova Zaferi ile başlayan bu süreç Osmanlıların hızla bölgeye hakim olmasıyla devam etti. 15. yüzyıla gelindiğinde günümüz Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Arnavutluğu, Kuzey Makedonya'sı, Sırbistan ve Bosna Hersek'in büyük bölümü Osmanlı yönetimi altına girmişti. Camiler, okullar, köprüler ve pazar yerleri inşa ederek bölgenin kültürel dokusunu kökten değiştirdi. Öte yandan Osmanlı'nın millet sistemi sayesinde Hristiyanlara ve Yahudilere dini özerklik tanınırken zamanla birçok yerli halk da ya toplumsal yükseliş için ya da inanç sebebiyle İslamiyet'i tercih etti. Aslında Bosna Hersek'in Müslümanlaşması da bu şekilde gerçekleşti. 17. yüzyıla gelindiğinde ise Balkanlarda milyonlarca Müslüman yaşıyordu. Bunların arasında etnik Türklerin yanı sıra Müslümanlaşmış Slavlar, Arnavutlar ve diğer topluluklar da bulunuyordu. Sofya, Filipe, Selanik, Üsküp, Saraybosna ve Manastır gibi şehirlerde Türkçe yaygın olarak konuşuluyor, Türk kültürü ve mirasının izleri her yerde görülüyordu. Ancak 19. yüzyıl büyük kırılmaların başladığı dönem oldu. Osmanlı İmparatorluğu zayıfladıkça Balkanlarda Avrupa milletçiliği yükselişe geçti. Bu hareketler kısa sürede bağımsızlık mücadelelerine dönüştü. Ancak bu sadece öz yönetim arayışıyla sınırlı kalmadı. Giderek etnik ve dini temizlik kampanyalarına evrildi. Yunan Bağımsızlık Savaşı ise bu sürecin en önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Aralarında Türklerin ve Arnavut Müslümanların da bulunduğu binlerce Müslüman sivil Yunan isyancılar tarafından katledildi. Osmanlı'nın verdiği karşılık da aynı şekilde acımasızdı. Fakat bu olay bir emsal oluşturdu. Balkanlarda bağımsızlık mücadelesi yalnızca Osmanlı'ya karşı değil, aynı zamanda Müslümanlara yapılan bir şiddet sürecine de dönüştü. 1815'te Sırbistan, 1878'de Bulgaristan, 1877'de ise Romanya ve diğer Balkan devletleri özerklik veya bağımsızlık kazanırken Müslümanlar gitgide daha fazla hedef haline geldi. Çünkü yeni kurulan bu ulus devletler etnik ve dini kimlikler üzerine inşa ediliyordu. Bu da Türklerin ve genel olarak Müslümanların bu yeni devletlerde bir yeri olmadığı anlamına geliyordu. Balkanlardaki Türk nüfusu için en yıkıcı dönüm noktası ise 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı oldu. Sadece birkaç yıl içerisinde çoğunluğu Türk olmak üzere 1,5 milyondan fazla Müslüman, Bulgaristan'dan ve bağımsızlığını kazanmış ya da yarı bağımsız hale gelmiş bölgelerden sürüldü. Sürülmeyenlerse ne yazık ki ana topraklarından kaçmak zorunda kaldı. Çünkü köyler yakıldı, binlerce sivil katledildi. Evet, bu yaşananlar Avrupa tarihinin en büyük zorunlu göçlerinden birisiydi. Ancak bu konu Avrupa tarafından pek dillendirilmez. Bu da Avrupa'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanıyor. Fakat biz tarafsız şekilde olayları anlatmaya devam edelim. Peki bu Avrupa'nın en büyük zorunlu göçü nasıl gerçekleşti? Hemen örnek vereyim. Yalnızca Bulgaristan'da Müslüman nüfus birkaç yıl içerisinde %40'dan %20'nin altına düştü. Bugün Bulgaristan'ın ulusal kahramanı olarak anılan Vasil Levski açıkça Türksüz bir Bulgaristan çağrısında bulunuyordu. Benzer düşünceler Sırbistan ve Yunanistan'da da yaygındı. Bu eğilim 20. yüzyılın başına kadar devam etti. 1912-1913 Balkan Savaşları'nın ardından 400 binden fazla Türk ve diğer Müslüman topluluk yaşadıkları topraklardan sürüldü. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve de Karadağ etnik açıdan saf Hristiyan uluslar yaratma çabasıyla Müslümanları hedef alıyordu. 1923 Lozan Anlaşması ise onların işlerini kolaylaştırdı. Bu anlaşma Türkiye ve Yunanistan arasında büyük bir nüfus mübadelesini resmileştirmişti. Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Rum Yunanistan'a gönderilirken çoğunluğu Türk olan ve Yunanistan'da yaşayan 500 binden fazla Müslüman da Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakıldı. Kanalda bu nüfus takasını detaylıca anlattığım bir video mevcut.
Hatta bu olayları terk edilmiş bir Rum köyünde anlattım. Dilerseniz açıklamaya koyduğum videoyu tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak biraz da Bulgaristan'dan bahsetmek gerekiyor. Çünkü asırlardır bu topraklarda yaşayan Türkler bir gecede yok olmuş gibiydi. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Balkanların büyük bölümü komünist yönetim altına girdi. Bu da komünist yönetimi altına giren ülkelerdeki asimilasyon politikalarını arttırdı. Mesela Yugoslavya döneminde Makedonya ve Kosova'daki Türkler kendilerini Müslüman Slav ya da Arnavut olarak tanımlanmaya zorlandı. 1950'li ve 60'lı yıllarda ise Belgrad ile Ankara arasında yapılan sessiz anlaşmalar sayesinde binlerce kişi Türkiye'ye göç etti. Fakat en sert asimilasyon politikaları Bulgaristan'da yaşanıyordu. Todor Zhivkov yönetimindeki ülkede 1980'lerde yeniden doğuş süreci adı altında bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde Türkler Slav isimleri almaya zorlandı, Türkçe konuşmak yasaklandı ve İslami gelenekler hedef alındı. Özellikle Belene kampı bu konuda dikkatleri üzerine çeken bölgeydi. Bulgaristan'ın Tuna Nehri üzerindeki Persin adasında yer alıyordu. Asıl amacı rejime muhalif olanları, komünist ideolojiyi reddedenleri, din adamlarını, farklı siyasi görüşteki kişileri ve özellikle de Türk ve Müslüman azınlığı susturmaktı. Ancak zamanla Bulgaristan'daki en büyük siyasi toplama kampı haline geldi ve tıpkı Sovyetler Birliği'ndeki Gulag sisteminin küçük bir yansıması olarak çalışmaya devam etti. Az önce de söylediğim gibi özellikle de 1980'lerde Todor Zhivkov'un yönetiminde yürütülen yeniden doğu süreci kapsamında Belene kampı Türkler için bir korku merkezi haline dönüştü. Bu süreçte Türk isimleri zorla değiştirildi. Örneğin Naim Süleymanoğlu'nun adı bile Naum Şalamonov şeklinde değiştirilmişti. Dolayısıyla isimlerini geri almak isteyen ya da direnenlerin çoğu bu kamplara gönderildi. Türkçe konuşmak yasaklandı. Okullarda, iş yerlerinde ve günlük hayatta Türkçe kullananlar fişlenip cezalandırıldı. İslami gelenekler hedef alındı. Özellikle sünnet, cenaze, düğün ve bayram kutlamaları engellendi. İbadet edenler rejim düşmanı sayılıyordu. Direnen, imza kampanyaları düzenleyen, protesto eden veya kimliğini korumaya çalışan Türkler tehlikeli unsur ilan edilerek ne yazık ki Belene'ye gönderiliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse Belene aslında bir toplama ve işkence kampıydı. Buraya gönderilenler yıllarca ağır şartlarda yaşamak zorunda kaldılar. Mahkumlar tarlalarda, kereste işlerinde, ağır işlerde zincirlerle çalıştırıldı. İnsanlar sürekli aç bırakıldı. Hatta domuz içerikli yiyecekler yemeleri için zorlandılar. Direnen veya kurallara uymayanlar günlerce dövülerek cezalandırılıyordu. Sağlık koşulları neredeyse yoktu. Bulaşıcı hastalıklar yayıldı, birçok kişi tedavi edilmediği için hayatını kaybetti. Sürekli gözetim, sorgu ve baskı altında bırakılan Türkler kimliklerinden vazgeçmeye zorlanıyordu. İşte Belene bu açıdan Nazi Almanyası'nın toplama kamplarını andırıyordu. Ama farkı Bulgaristan'ın kendi vatandaşlarına, özellikle Türk ve Müslümanlara karşı uyguladığı bir devlet politikası olmasıydı. Birçok Türk aslında Bulgar pasaportuna sahipti. Ama buna rağmen birçok kişi maalesef bu kampta hayatını kaybetti. Fakat resmi sayılar tam olarak bilinmiyor. Çünkü bu belgelerin çoğu ya imha edildi ya da gizlendi. İşte böyle bir ortamda 1989'da uluslararası baskılar artınca kamp kapatıldı. Ardından aynı yıl içerisinde 300 binden fazla Türk Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Bu Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük zorunlu göç olmuştu. Dolayısıyla bugün Balkanlarda bir zamanlar milyonlara ulaşan Türk nüfusunun sadece küçük bir kısmı kaldı diyebilirim. Fakat buna rağmen Bulgaristan hala en büyük Türk azınlığa sahip. Nüfusunun yaklaşık %8 ila 9'unu oluşturuyorlar. Resmi olarak tanınıyor ve siyasi temsil imkanları var. Ancak sosyal ayrımcılık ve ekonomik dışlanma hala devam ediyor. Yunanistan'da Batı Trakya'da küçük bir Müslüman topluluğu yaşamaya devam ediyor. Fakat onlar halk arasında Müslüman Yunanlılar olarak tanımlanıyor. Etnik Türk kimlikleri resmi olarak reddediliyor. Okulları, camileri ve kültürel kurumları sürekli baskı altında. Kuzey Makedonya ve Kosova'da küçük Türk toplulukları bulunuyor. Fakat buna rağmen Türkçe bazı bölgelerde resmi dil. Ayrıca Türkçe eğitim veren okullar, medya kuruluşları da mevcut. Ancak nüfus hızla azalıyor ve yaş ortalaması yükseliyor. Bosna, Arnavutluk ve Romanya'da da küçük Türk toplulukları hala var. Fakat önemli bir kısmı asimile oldu.
Geriye kalan kısımsa Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Kısacası bugün Balkanlardaki Türk sayısı oldukça azaldı. Çok değil, bundan 100 yıl önce milyonlarla ifade edilirken artık muhtemelen 1 milyonun altına düşmüş durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım en kısa zamanda Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere gidip oradaki Türklerle buluşabilirim. Çünkü gerçekten onların seslerini kendi mekanlarında anlatmak gerekiyor. Bunun için videoyu beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu katkılarınız çok değerli. Çünkü YouTube algoritması beğenmeyi ve abone olmanızı önemsiyor. Dolayısıyla bunu sizden keyfi olarak istemiyorum. Gerçekten videonun öne çıkması için desteğinize ihtiyacım var. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.